Merhaba, iyi günler. Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini tek bir sloganla kazandı. Daha doğrusu kazanmış olduğu seçimi ikinci kez açık arayla bir sloganla kazandı. O da "Her şey çok güzel olacak" sloganıydı. Her şey çok güzel olacak mı bilmiyorum ama 23 Haziran'dan sonra Türkiye'de artık her şeyin, hemen hemen her şeyin değişeceğini, siyasette dengelerin şimdiden değişmeye başladığını ve alabildiğine değişeceğini düşünüyorum. Sonuçta yeniden şekillenecek olan siyasi dengelerde ve siyasi atmosferin iyi mi olacak, güzel mi olacak kestirmek mümkün değil ama var olan aktörlerin ve kurumların, partiler dahil bazılarının kaybolacağını ya da etkisinin azalacağını, bazılarının ise daha da güçleneceğini ve tabii ki yeni aktörlerin, yeni kurumların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu sadece AKP'den kopması söz konusu olan partiler için geçerli değil. Ki orada bayağı ciddi gelişmeler var. Dün Ali Babacan'ın AKP'den istifasıyla beraber yeni partisinin startını açık bir şekilde vermiş oldu. Burada yaptığım yayının gördüğü ilgi de ve gelen tepkiler de bunun aslında bir karşılığının, belli anlamlarda bir karşılığının olduğunu bana gösterdi. Tabii daha çok yolun başındalar. Sonra nasıl gelişecek bilmiyorum. Ama önümüzdeki dönemde AKP'nin çözülmesi, MHP'nin eski gücünden uzaklaşması ihtimallerini ciddi bir şekilde hesaba katmak gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinde çok da etkili olamayan, yani bir başarı sergiledi ama umduğu başarıyı sergileyemedi. İYİ Parti bu son seçimde 31 Mart'ta ve özellikle de 23 Haziran'da bizzat Ekrem İmamoğlu'nun zaferinde aktif bir şekilde yer alarak bir anlamda rüştünü ispat etti. Dolayısıyla yeni bir aktör olarak İYİ Parti'nin de önümüzdeki dönemde değişik bir rol oynayacağını düşünmek mümkün. Yeni aktörler var ya da eski aktörlerin yeni rolleri var. Şu ana kadarki Türkiye'de yaşanan değişimde, yaşanmakta olan değişimde ki 31 Mart'ta gördük, öne çıkan isimler tabii ki öncelikle Ekrem İmamoğlu öne çıktı ve diğer Mansur Yavaş gibi, Tunç Soyer gibi kazanan belediye başkanları öne çıktı. Ancak burada 31 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in, hatta bir ölçüde Temel Karamollaoğlu'nun hakkını vermek lazım. Ve tabii ki Selahattin Demirtaş'ın. Selahattin Demirtaş'ın gerek 31 Mart gerek 23 Haziran öncesinde cezaevinden yaptığı açıklamaların çok etkili olduğunu biliyoruz. Devletin buna karşı Öcalan'ı devreye sokmak istediğini ve bunun başarısızlıkla sonuçlandığını da sandık bize söyledi. Önümüzdeki dönemde bu aktörlere yeni isimler ekleneceği benziyor ve bazı aktörler de iyice geri planda kalacağı benziyor. Ve tabii ki bu arada kurumlar, özellikle siyasi partilerde çok ciddi değişiklikler yaşanıyor, daha da yaşanacağı benziyor. Tabii ki öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi, başlayan ayrılmalar, çözülme, çok ciddi bir kriz var. İlk olarak dikkati AKP çekiyor. Ancak CHP'de de çok ciddi bir değişme var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla seçimin 2 gün öncesinde İstanbul'da yaptığımız söyleşide söyledikleri bence çok önemliydi. Geçmişe yönelik dile getirdiği öz eleştiriler çok önemliydi ve bunun muhafazakar kesimler tarafından da bir şekilde görüldüğünü, ilgiyle izlendiğini biliyorum. Değişik bir olay yaşanıyor. CHP bir yere doğru kayıyor. Sağdan birileri de CHP'ye doğru yöneliyor. Bu parti değiştirme şeklinde ya da ideoloji değiştirme şeklinde olmayabilir ama bir takım asgari müştereklerde birlikte hareket etme, ittifak halinde olma şeklinde, koalisyon olma şeklinde kendisini göstereceğe benziyor. Aslında bunun miladı 23 Haziran değildi. Bunun miladı aslında 7 Haziran 2015'ti.
7 Haziran 2015 seçimlerinin sonucunda Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarını istemediğini dile getirmişti ve orada bir şekilde AKP ile CHP arasında bir koalisyon ihtimali doğdu ve bunu Erdoğan boğdu. Ve bu nedenle şu anda bunun bir başka versiyonunu yaşıyor gibiyiz. Yani arada bir 4 sene gitmiş oldu. Ama bir yandan da baktığımızda bu 4 senenin, tabii bu 4 senede çok kötü şeyler yaşandı. Çok can kayıpları oldu. Ekonomi iyice dibe vurdu vesaire. Ama yine de baktığımız zaman o tarihteki AKP-CHP koalisyonu yerine şu ve bundan sonra yaşanabilecek olan yeni koalisyonlar belki çok daha iyi olacaktır. Nasıl koalisyonlar? Artık gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın AKP'sinin dahil olacağı siyasi iktidar modelleri pek söz konusu olmayabilir. Bunun karşılığında şu anda muhalefet olarak bildiğimiz kurumlar, partiler ve kişiler yeni iktidar ortakları, yeni iktidarın yeni aktörleri haline gelebilirler. Bu bağlamda baktığımızda Ali Babacan'ın kuracağı partiyi ve belki de Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyi de, ama o daha zayıf bir ihtimal. Ama Ali Babacan'ın kuracağı partiyi dünün AKP'si gibi tek başına iktidara talip bir parti olmaktan ziyade yeni dönemin yepyeni Türkiye'sinde kaçınılmaz bir şekilde kurulması gereken koalisyonun bir partneri olma iddiasını görüyorum. Yani önümüzdeki dönemde Ali Babacan'ın bir aktör olarak, bir siyasi parti lideri olarak Ali Babacan'ın nasıl bir başarı göstereceğini, seçim sonucu elde edeceğini tabii ki kestirmek mümkün değil. Ancak teorik olarak onun da şu anda var olan Millet İttifakı diye tanımlanan ittifakın bir parçası olma ihtimalini ciddi bir şekilde düşürmek lazım. Öte yandan bir başka husus da şu, Millet İttifakı diye tanımlanan ittifakın da önümüzdeki dönemde çok daha farklılaşacağını tahmin ediyorum. HDP'nin de artık açık bir şekilde asli aktör olarak bir takım koalisyonların içerisinde yer alacağını tahmin ediyorum. Bu daha fazla sürdürülebilecek bir oyun değil. Yani HDP ne yaptı? Son seçimde büyük şehirlerde Millet İttifakı'nın, özel olarak da CHP'nin adaylarını destekledi. Ama bunun iktidar koalisyonun bir parçası olarak yapmadı. Onlar da buna bir şekilde razı oldular. Çok istemeseler bile CHP de buna razı oldu, İYİ Parti de buna razı oldu. Ama önümüzdeki dönemde artık bunun çok da fazla sürdürülebilir olacağını sanmıyorum. Sürdürülmesinin de artık anlamsız olacağını düşünüyorum. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın tekrar özgürlüğüne kavuşup aktif bir şekilde siyasete dönme imkanı doğarsa işin renginin iyice değişeceği kanısındayım. Yani önümüzdeki döneme çok daha farklı bir şekilde yeni partiler, değişen eski partiler, partilerin içerisinde öne çıkan ve geride kalan aktörler olarak bakacağız ve en önemlisi de kimlik üzerinden yürüyen, kimliklerin kavga etmesi üzerinden yürüyen kutuplaştırıcı siyasetin önümüzdeki dönemde artık etkisi kadar işe yarar olmayacağını bence göreceğiz. Şu anda zaten yaşanan, aslında 31 Mart'ta yaşanan, 23 Haziran'da yaşanan tam da buydu. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin gerilim tırmandırma siyasetine milletin de toplumun da artık yeter dediği bir süreç yaşadık. Önümüzdeki dönemde tekrar kutuplaşmanın tırmanmasını sağlayacak bir takım maddi koşullar yaratılmak istenebilir. Bir takım gerginlikler, kaoslar yaratılmak istenebilir. Ancak şu haliyle baktığımız zaman kutuplaşmanın giderek geri planda kaldığı ve kutuplar üstü siyasi aktörlerin öne çıktığı ve çıkacağı bir döneme doğru girdiğimizi düşünüyorum. Yepyeni Türkiye derken bu anlamda tekrar demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti üzerinden
yaşanabilecek yeni ittifakların daha fazla öne çıkma ihtimali olduğu kanısındayım ve artık gerek Erdoğan'ın AKP'sinin gerek Bahçeli'nin MHP'sinin buna ayak uydurabilme kapasitesi ve kabiliyetinin çok fazla kaldığı kanısında değilim. Bu süreç başarılı olduğu andan itibaren ki 23 Haziran, 31 Mart ve 23 Haziran bunun iki önemli etabıydı. Diğer yerlerden yani eskide ısrar edenlerden kopuşlar daha da hızlanacaktır. Şu anda mesela yeni kurulacak olan partiye yönelik bir merak var ama bu merak çok açık bir ilgi ve katılıma dönüşmüyor. Zaten katılacak yer de yok. Ortada henüz kendini deklare etmiş bir yapı da yok. Ama belli bir aşamadan sonra bunun pekala yürüyebileceği görülürse buradan buraya yeni katılımlar gerek buraya dediğim sadece AKP'den kopacak partileri kastetmiyorum. Aynı zamanda kutuplaşma dilinden uzaklaşan ve demokrasiyi, çoğulculuğu güçlü bir şekilde öne çıkartan oluşumlara yönelik ilginin giderek artacağı kanısındayım. Ve bunun sonucunda aslında benim gördüğüm önümüzdeki yepyeni Türkiye'de ağır basacak olan yönü pozitif olarak demokrasi, çoğulculuk, çoğulcu demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin tekrar güçlendirilmesi ve hukuk devletinin yeniden inşası fikrinin tekrardan güçlü bir şekilde öne çıkacağı kanısındayım. Ve tabii ki bunu baltalamak isteyecek çok kişi olacaktır. Ancak şu anda moral üstünlük bu yönde. Bu yön eğer kendine gerçekten bunu ustalıkla taşıyabilecek aktörler ve yapılar inşa ederse, var olan yapıları buna dönüştürürse ve var olan bazı aktörler bu yeni dönemin, yepyeni Türkiye'nin yeni haline uyum sağlayabilirlerse önlerinin açık olduğu kanısındayım. Artık Türkiye'de bir devir tam anlamıyla kapanmak üzere. Normal şartlarda gerçekten güzel olması, daha iyi olması, hatta çok iyi olması çok mümkün. Ama burada tekrar söylediğim gibi aktörlerin ve yapıların, siyasi aktörlerin ve siyasi yapıların ve bunları besleyecek olan sivil toplumun, sivil toplum kuruluşlarının mahareti önemli olacak. Herkesin işine, kolayına tabii ki kavgacı siyaset geliyor ama kavgacı siyasetten uzaklaşıldığı zaman ne kadar başarılı olunacağını Ekrem İmamoğlu tek başına gösterdi İstanbul'da. Bu örneğin peşinden gittiği müddetçe siyasetçiler ve siyasi partiler gerçekten Türkiye'yi yeniden bir demokratik bir ülke olarak yeniden inşa edebilirler. Bir devir kapanıyor ve bu devir kapanırken de iktidarını kaybetmek istemeyecek olanların bir direnişi yaşanacak. İşte burada en sihirli, daha doğrusu sihirli formüle ihtiyaç olacak olan husus bu. İktidarı kaybedecek olanların bu kaybı kabullenmesini sağlayabilecek bir dili de inşa etmesi lazım yeni aktörlerin. Bu intikamcı, rövanşist, devri sabık yaratma tutumlarıyla yapılacak olan bir yeniden inşa hareketi hiç de kolay olmayacaktır, çok zor olacaktır. Çünkü yeniden inşa edilmesi gereken çok şey var ve yeniden inşaya talip olacakların elindeki imkanlar kısıtlı ve bu inşaya direnmek isteyecek olanların elinde hala çok güçlü imkanlar var. Dolayısıyla eğer gerçekçi stratejiler izlenirse bu olay çok da sorun olmadan, çok da yeni faturalara yol açmadan halledilebilecek bir mesele olduğu kanısındayım. Evet, daha bu konuyu çok konuşacağız. Çünkü önümüzdeki dönem artık Türkiye yepyeni bir sürece girdi. Önümüzdeki dönem hep bunu konuşacağız. Gerek yeni partiler üzerinden, gerek var olan partiler üzerinden bunları konuşacağız. Ama konuştuğumuz şeylerde artık iyimserliğin giderek daha fazla öne çıktığını görüyoruz.
Ki bu özellikle de 31 Mart öncesinde ve hatta yine 23 Haziran öncesinde kötümserlik üzerinden siyaset yapmaya kalkanların ne kadar isabetsiz olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.